Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Herkese tekrardan merhaba dostlar. Son birkaç videomuzda kendimizi çoluk çocuk doğaya vurduk. Bu koronalı günlerde stresimizi biraz boşaltabilmek adına. Burada birkaç tane de şarkı yaptık. Bu videolarımızı da zaten yayınladık. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Yapabildiğimiz kadarını yaptık. Bu arada eğitim videolarımıza biraz ara vermiş olduk. Kaldığımız yerden tekrar devam edebilmek için bu videoyu çekiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün gitarda notaların nasıl bulunabileceğini pratik yöntemlerle göstereceğim. Aynı zamanda gitarın tellerinin, boş hallerinin verdiği notaları öğrendiğimiz zaman akort etme mantığını da öğrenmiş olacağız. Buyurun dersimize başlayalım isterseniz. Gitarda doğru notaları alabilmemiz için öncelikle ilk olmazsa olmazımız gitarın akort edilmiş olması gerekiyor. Doğru bir akordunun yapılmış olması gerekiyor. Bununla ilgili daha önceki videomuzda da zaten program kullanarak gitarın nasıl akort edilebileceğini göstermiştik. O videoyu seyretmenizde tekrar fayda olduğunu görüyorum. 7 adet ana notamız var biliyorsunuz. Bunlar nelerdi? Do, re, mi, fa, sol, la, si notaları. Bu notalar gitar üzerinde nerededir, nasıl geçilir, nasıl basılır bunları göreceğiz. Gitarın tellerinin boş seslerin hangi notaları verdiğini zihnimize çok iyi şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Tellerinin herhangi bir perdede basılmadığı haldeki boş sesleri bize hangi notaları veriyor? Önce bir onu keşfedelim. 6 adet telden oluşan enstrümanımızda alt telden doğru yukarı doğru saymaya başlıyorum. 1. tel, 2. tel, 3. tel, 4. tel, 5. tel, 6. tel. Buyurun bunlar nelermiş bir bakalım. 1. telimizin boş sesi mi. 2. telimizin boş sesi si. 3.'sü sol. 4.'sü re. 5.'si la. Ve 6.'sı tekrar mi. Yani gitarın 1. ve 6. telleri mi. Şimdi üstten alta doğru inmeye başlayacağım. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir notadan sonraki notaya, ardındaki notaya geçiş yaparken bir perde boşluk bırakarak, yani şu şekilde bastım, boşluk bıraktım buraya. Bir boşluk bırakarak geçiyorum. Görelim. Şuradaki notamız mesela 6. telin 1. perdesindeki notamız fa. Fa. Sol'e geçmek için bir perde atlayarak geçiyorum. Sol. Bir perde daha atladığım zaman la'ya geçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu 7 tane ana notamızdan i ile biten notalarımız. Yani nedir bunlar? Mi ve si notaları. Bu notalardan diyeyim daha doğrusu, bu notalardan takip eden arkasındaki notaya geçişlerimizde sadece bu iki notada şu bir perde boşluk atlama kuralını bozuyoruz. Burada hiç boşluk atlamadan direkt ardındaki perdeye basıyoruz. Nedir mantığımız? Şöyle görelim. Saymıştık gitarımızın boş tel seslerini. En üst telden başlıyorum. Mi. Evet, hemen karşımıza kuralımız, yani kuralı bozan durum çıktı. Mi'den fa'ya geçerken mi, fa. Sol'e geçerken bir perde boşluk bırakarak atlıyorum. Sol. La'ya geçerken yine bir perde boşluk bırakarak 5. perdeye atlıyorum. La. Devam ediyorum. 7. perdeye geçiyorum. Boşluk atladım yine si.
Evet, ne demiştik? Mi'den fa'ya, si'den do'ya geçerken. Şu anda biz si'deyiz. 6. telin 7. perdesindeyken biz nereye geldik? Si'ye geldik. Si'den do'ya geçerken ne yapıyorduk hatırlayalım. Bu perde atlama kuralını bozarak direkt peşindeki perdeye basıyoruz. Yani 8. perdede do'yu buluyorum. Re'ye geçerken atlıyorum yine bir perde. 10. perdeye geçtim. Re. Re'den mi'ye geçerken yine atladım. 12. perdeye geldim. Mi. 12. perdede şurayı şöyle bir kalıp olarak alırsak 12. perdede bütün teller ilk başlardaki boş sesleri verecektir. Şimdi ise gitarı buradan aşağıya kadar çalmaktansa şu ilk 5 perdede notalarımızı çalacağız. Bu aynı zamanda gitarın akorde edilme seslerini duyacaksınız. Başlıyorum. 6. telin 1. perdesindeyim. Mi boş ses, fa 1. perde, sol 3. perde, la 5. perde dedim. 6. telin 5. perdesinde la notasını buldum. Hatırlayalım. Tellerin boş sesleri nelerdi? Mi, si, sol, re, la, mi. Yani ben şu anda 5. perdeye basmaktansa 6. perde 1, 3, 5 yapmaktansa 6. perde 1, 3, boş 5. tel. Perdeyle karışmasın. 5. tele geçiyorum. Şöyle ki gördüğünüz gibi alt tele geçtim. 5. perdeye geçmektense bir alt tele yani 5. tele geçtim. Boş sesini alarak çünkü aynı sesi veriyor. Bu neyin mantığıdır? Bu gitarın akord edilme mantığıdır. Ben gitarımda 6. telli 5. teli birbirine akord ederken 6. telin 5. perdesine vurup alttaki 5. tel ile boş ses alırım. Bunlar birbirine aynı sesi vermiyorsa gitarımızın bu telleri akordsuz demektir. Şimdi artık 5. teldeyim. La. La'dan sonra si'ye geçerken boşluk atmam gerekiyor. Boş sesi ise 1. perdeye boş geçiyorum. 2. perdeye dokunuyorum. Si. Hatırlayalım. Kural yine devreye girdi. Burada boşluğu bırakmıyorum. Do. Yine boşluk vererek bir perde atlayarak Re'ye geçiyorum. Aynı mantıkta aşağıya doğru devam edebilirim. Yalnız az önceki kural bu sefer yine devrede. Alt tele geçmeliyim. Çünkü 4. telin boş sesi Re olduğu için burada 5. telin 5. perdesinde Re'yi bulduğum için alta geçiyorum. Ne oldu? La, si, do, re. 4. teldeyim gördüğünüz gibi. Re. Re'den sonra gelen notamız neydi? Mi. Gördüğünüz gibi 1. perdeyi boş bırakarak mi'yi çaldım. Mi'den sonra evet kural bozan noktadayız. Hemen peşindeki perdeye devam ediyorum. Fa, mi, fa, sol, sol düşünüyorum. Evet. 3. yani alttaki telin boş sesi olduğuna göre 5. perdeye geçmektense 3. perdeden sonra alt tele yani 3. telime geçerek boş ses vuruyorum. Mi, fa, sol. Şu anda 3. teldeyim. Sol. Boş bırakıyorum. La. Si. Boşluk atladım yine 4. perdeye geldim. Özür dilerim 3. telde 4. perdeye geldim. Si. Si. Evet si de 2. perdenin boş sesi olduğu için buna vurmaktansa yani 4. perdeye vurmaktansa 2. tele boş olarak vuruyorum. Si. Yine kuralı hatırlayalım. Si'den sonra boşluk atlamıyorduk. O yüzden 1. perdeye bastırıyorum. 2. telin 1. perdesinde do'yu buluyorum. Daha sonra yine boşluk atlıyorum. Re'yi buluyorum. 3. perdede. Sonra 5. perdeye geldiğim zaman mi. Evet. Bunu basmaktansa 1.
telin boş sistemi mi olduğu için ikinci perdenin ikinci telin üçüncü perdesindeyken alt tele boş vuruyorum. Mi. Mi'den sonra yine aynı kural bozan noktadayız. Fa boşluk bırakmadan birinci perdeye vuruyorum. Üçüncü perdeye geçiyorum. Sol. Beşinci perdeye geçiyorum. La. Yedinci perdeye geçiyorum. Si. Sekizinci perdeye geçiyorum. Do. 10. perdeye geçiyorum. Re. 12. perdeye geçiyorum. Mi. Yani düzen bu şekilde devam ediyor. Mi'den ve si'den sonraki geçişlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor. Alt telin seslerinde 6. telin 5. perdesinde, 5. telin yine 5. perdesinde, 4. telin 5. perdesinde, 3. telin 4. perdesinde, 2. telin de 5. perdesinde bulunuyor. Genelde hepsi 5. Sadece 3. telde 4. perdede bir alt telin sesini buluyorum. Yani bu akord etme mantığıydı. O yüzden yapmamız gereken şu. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Şurada tam sesleri aldım. Tabi isterseniz bunu buradan da gidebilirsiniz. Mi, fa, sol, la, si, do. Si'den do'ya ve mi'den fa'ya geçişleri unutmadan bütün tellerde notaların yerlerini kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gitar klavyesi üzerinde umarım anlatabilmişimdir. Notaların yerleri bu şekilde. Bunu kendiniz çok rahatlıkla yerlerini bulabilirsiniz. Emin olun. O mantığı, yani Si'den Do'ya, Mi'den Fa'ya geçişlerde bir perde yapacağız ve boş tellerin seslerini biliyorsak burada bütün notaların yerini bulabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu boşlukları atlıyoruz. Bu aradaki boşluklar hiçbir işe yaramıyor mu? Hayır, bunlar yarıyor. Diyezlerde ve bemollerde kullanılıyor ama şu anda sizin için bu biraz fazla olabilir. O konuya girmiyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın.